1881'in yaz aylarında Adıyaman'ın doğusundaki dağ köylerinden birinde Karl Sester adında bir Alman mühendis kendisine yol tarif eden köylülerin anlattığı bir şeyi ikinci kez dinledi. Sester, Osmanlı hizmetinde mühendis olarak bölgede teknik incelemeler yapıyordu. İşi taş, toprak, eğim ve mesafeydi. Köylüler ona yukarıyı gösterip o dağın tepesinde koca koca taş adamlar olduğunu söylediler. Dağ tepesinde heykel olmaz. Hele o yükseklikte hiç olmaz. Yukarıda ne su vardır, ne ağaç, ne de bir şeyi oraya taşımaya değecek bir sebep. Ama Sester tırmandı ve 2000 metrenin üzerinde yaklaşık 2100 ile 2200 metre bandında bir yükseklikte, rüzgarın taşı yaladığı çıplak bir zirvede, gövdelerinden kopmuş dev taş kafalarla yüz yüze geldi. İnsan boyundan büyük başlardı bunlar. Bazıları yan yatmış, bazıları teraslara savrulmuştu. Gözleri hala ufka bakıyordu ve arkalarında gökyüzünü kapatan bir şey vardı. Bir tepe. Ama doğal bir tepe değil. Milyonlarca yumruk büyüklüğünde kırma taşın üst üste yığılmasıyla yapılmış yapay bir dağ. Tümülüs yaklaşık 50 metre yüksekliğinde ve taban çapı 150 metre civarında. Birileri 2000 yıl önce bu taşları tek tek oraya taşımıştı. Kralın mezarının bu yığının altında olduğu düşünülüyor ama bugüne kadar hiçbir gömü ya da oda bulunamadı. Cevap, 230 yılı aşkın bir ömür süren küçük bir krallıkta ve kendini tanrılarla eşit ilan etmiş bir adamda saklı. Ben o kafaların arasına bir Eylül sabahı güneş doğmadan 40 dakika önce vardım. Tepede sıcaklık 3 dereceydi ve rüzgar bir an olsun kesilmedi. Aradan 140 yıl geçmişti ama Sester'in gördüğü manzara neredeyse hiç değişmemişti. Bugün Adıyaman sınırları içinde kalan bu bölge 2000 yıl önce Komagene Krallığı'ydı. Fırat'ın kıyısında, dağlarla çevrili, haritada nokta kadar bir yer. Krallık milattan önce 160'lı yılların başında Selevkos merkezi iktidarının çözülmesi sırasında bağımsızlığını ilan etti. Milattan sonra 72'de Roma eyaleti olarak silindi. Krallığın 230 yılı aşkın ömrüne bir avuç hükümdar sığdı. İlki Ptolemaios'tu. Selevkos İmparatorluğu'nun Komagene valisiydi. Merkezdeki taht kavgaları imparatorluğu içeriden çürütünce milattan önce 160'lı yılların başında bağlılığını kesip kendini kral ilan etti. Yani krallık bir valinin isyanıyla kuruldu. Ondan sonra Samos, sonra da 1. Mitradates Kallinikos geldi. Mitradates, Selevkos hanedanından Laodike ile evlendi. Bu evlilik, oğlunun yıllar sonra dağın tepesine kazıtacağı soy iddiasının tam yarısını kurdu. 4. kral, bu hikayenin adamı. 1. Antiyokos. Ondan sonrası düşüş. 2. Mitradates, 3. Antiyokos ve son kral 4. Antiyokos. Roma İmparatoru Tiberius, milattan sonra 17'de krallığı eyalete çevirdi. Caligula, 30'ların sonunda tahtı 4. Antiyokos'a geri verdi. Krallık kısa bir kesintinin ardından Claudius döneminde yeniden kuruldu. Ve 72'de Vespasianus, kralı partlarla gizli anlaşma yapmakla suçlayıp Komagene'yi kesin olarak ilhak etti. Son kral, hayatının kalanını Roma'da bir sürgün olarak geçirdi. O nokta, dünyanın en tehlikeli iki gücünün tam ortasına düşüyordu. Batıda Roma vardı, doğuda Part İmparatorluğu. İkisi de yayılıyordu. İkisi de birbirini yıllarca yıpratacaktı. Ve aralarındaki hat tam da Komagene'nin üzerinden geçiyordu. Böyle bir yerde kral olmak, sürekli iki tarafa da gülümsemek demekti. 1. Antiyokos, kabaca M.Ö. 70 ile 36 yılları arasında bu krallığın başındaydı. Ordusu Roma'yı durduracak büyüklükte değildi. Hazinesi partları satın alacak kadar derin değildi. Elinde başka bir şey vardı. Soy, Antiyokos. Baba tarafından Pers kralı Daraya, anne tarafından ise Büyük İskender'in ardından gelen Selevkos hanedanına dayandığını ileri sürüyordu. Yani hem doğunun hem batının kanını taşıdığını söylüyordu. Ve bunu bir söylenti olarak bırakmadı. Taşa kazıttı, dağın zirvesine, gökyüzüne en yakın yere,
kendi ölümsüzlüğünü inşa etmeye karar verdi. Yaptırdığı şeye bir isim de verildi. Hierotesyon. Kabaca kutsal mezar tapınak alanı. Burası sıradan bir mezarlık değildi. Kralın bedeninin toprağa verileceği ve aynı zamanda ona tanrı olarak tapınılacağı bir yerdi. Antiochos zirveyi düzleştirdi, doğuya ve batıya bakan iki büyük teras açtırdı, kuzeyde de ikisini birbirine bağlayan bir geçit yaptırdı. Sonra o terasların üzerine heykeller diktirdi. Heykeller oturur vaziyette 8-10 metreyi bulan yüksekliktedir. Sıradaki heykellerden birinin adı tek değil, 4, Apollon, Mitras, Helios, Hermes. 4 ayrı tanrının adı tek bir figürde birleştirilmiş. Yunan dünyasının Apollon'u, İran inancının Mitras'ı, Güneşin kendisi ve haberci Hermes aynı yüzde. Bu bir dini coşku değil, bir diplomasi hamlesi. Batıdan gelen bir Romalı subay o heykele bakıp kendi tanrısını görüyordu. Doğudan gelen bir Part elçisi de kendi tanrısını görüyordu. Antiochos tek bir taş bloğa, iki farklı imparatorluğa aynı anda söylenen bir cümle yerleştirmişti. Ben ikinizden biriyim. Sıranın ortasında Zeus Oromastes vardı, Zeus ile Ahura Mazda birleşmiş haliyle. Yanında Herakles Artagnes Ares oturuyordu. 3 ayrı savaş figürü aynı gövdede. Bir de Komagene'nin bereketini temsil eden tanrıça ve onların arasında tanrılarla aynı büyüklükte, aynı tahta, aynı hizada bir figür daha vardı. Antiochos'un kendisi. Sıranın iki ucunda ise bekçiler duruyordu. Taştan aslanlar ve kartallar. Antiochos hiçbir şeyi izleyicinin yorumuna bırakmadı. Her heykelin üzerine o figürün kim olduğu tek tek kazındı. 2000 yıl sonra gelen birinin yanlış anlaması mümkün olmasını istedi. Tahtların arkasındaki taş yüzeylere ise uzun bir metin işlendi. Yunanca yazılmış, kralın kendi ağzından bir bildiri. O metinde Antiochos bu kutsal alanı neden yaptırdığını açıklıyor, orada uyulacak kuralları sıralıyor. Doğum gününün ve tahta çıkış gününün her yıl kutlanmasını istiyor. Sadece yılda bir kez değil, her ay belirli günlerde tören yapılmasını emrediyor. Rahiplerin nasıl giyineceğini, halka nasıl şarap ve yiyecek dağıtılacağını, kutsal alanın nasıl korunacağını yazdırıyor. Ve gelecekteki krallara bu düzeni bozanların tanrıların gazabına uğrayacağını hatırlatıyor. Bir insanın kendi anısını 2000 yıl sonrasına taşımak için yazabileceği en ayrıntılı talimatname. Teraslardaki kabartmalarda bir sahne tekrar karşımıza çıkıyor. Antiochos tanrılarla tokalaşıyor. Bir kral tanrının karşısında diz çökmüyor. El sıkışıyor denk olarak. Batı terasında ise bütün bunlardan daha tuhaf bir taş var. Üzerinde bir aslan kabartması. Aslanın gövdesine ve çevresine 19 yıldız serpiştirilmiş. Boynunda bir hilal, sırtının üzerinde ise 3 büyük gök cismi. Bu bir süsleme değil, bu bir gökyüzü haritası. Aslanın üzerindeki o 3 cisim isimleriyle birlikte belirtilmiş. Jüpiter, Merkür ve Mars. Yani kabartmayı yapan usta, belirli bir anda gökyüzünün nasıl göründüğünü taşa çizmiş. Gezegenlerin konumu tesadüfi değil, belirli bir dizilim, belirli bir tarihe denk gelir. Bu dizilimi geriye doğru hesaplayan isimler, matematik tarihçisi Otto Neugebauer ve meslektaşı Henry Van Huysen oldu. Neugebauer ve Van Huysen'in Greek Horoscopes adlı çalışmasında bu dizilim milattan önce 62 yazına 7 Temmuz'a tarihlendirildi. Ancak başka araştırmacılar farklı tarihler önerdi. Milattan önce 62 yılının 7 Temmuz'u. O gün Antiochos'un Komagene tahtındaki konumunun Roma tarafından tanınmış olduğu, yani iki imparatorluğun arasında kendi krallığını resmen ayakta tutmayı başardığı döneme oturuyor. Ben de makul okumanın bu olduğunu düşünüyorum. İnşaatın ilk kazmasının o gün vurulduğunu söyleyen görüş de var. Ama bir kral yaklaşık 50 metrelik bir yığını başlatma tarihini değil, taç giyme tarihini gökyüzüne yazdırır. Kesin olan şu, Antiochos kendi anıtına bir tarih damgası bastı. Taşa yazılmış bir gün değil, gökyüzüne yazılmış bir gün. Aslanlı kabartma bugün de Batı terasında
kendi yerinde duruyor. Kabartmanın yüzeyi don ve rüzgar etkisiyle ciddi biçimde yıpranmış durumda. Ayrıntıların bir bölümü güç seçiliyor. Yani gökyüzü orada. Fakat her kış biraz daha siliniyor. Aşılmayan tek şey o kabartmanın hemen arkasında yükselen yaklaşık 50 metrelik yığın oldu. Çünkü o yığın kesme blok değil, küçük, düzensiz kırma taşlar. Elle taşınabilecek büyüklükte. Bu tercih tesadüf olamaz. Çünkü kırma taş yığını kazılması dünyanın en zor malzemelerinden biridir. Bir yerini oyarsınız, üstteki taşlar hemen kayıp boşluğu doldurur. Tünel açamazsınız. Açtığınız yer üstünüze çöker. Buradan çıkan en güçlü tahmin şu: Antiochos'un mezarı bu yığının altında ya da içinde ve o yığın bilerek tam olarak soyguncuları durdurmak için böyle yapıldı. 2000 yıllık bir kasa ve şimdiye kadar açan olmadı. Sesler zirveye çıktığında karşılaştığı manzara ise şuydu: heykeller ayaktaydı ama başları yerdeydi. Neredeyse hepsinin başı gövdesinden kopmuş, terasların çeşitli yerlerine dağılmıştı. Bu kopuşun nedeni bugün hala tartışılıyor. Başların kopma nedeni tartışmalı, bazı yüzlerde kasıtlı tahribat izleri olduğu ileri sürülüyor. Yüzlere, özellikle de burun ve göz hizasına vurulmuş darbeler. Bu, tarihte defalarca görülen bir davranış. Sonradan gelen bir inancın, önceki inancın putlarını tahrip etmesi. Bölgenin deprem kuşağında olması da bir başka açıklama. Yüksek, ince yapılı taş bloklardan oluşan heykellerin sarsıntıda en kolay kopacak yeri de zaten boyunlarıdır. Bana kalırsa asıl işi deprem yaptı, insan eli sonradan geldi. Çünkü tahribat izleri sadece bazı yüzlerde var. Oysa başların neredeyse tamamı kopmuş durumda. Birileri bütün o kafaları tek tek indirmek için o yüksekliğe çıkma zahmetine girseydi, izini her taşta bırakırdı. Bildiğimiz şey şu: o kafalar yere düştüğü an, tarihin en garip görüntülerinden biri ortaya çıktı. Bir dağın tepesinde kendi başlarının yanında oturan tanrılar. Seslerin haberi Avrupa'ya ulaştığında etki hızlı oldu. 1882'de Karl Humann ve Otto Puchstein adlı iki Alman araştırmacı Nemrut Dağı'na çıktı. Humann sıradan bir gezgin değildi. Bergama'daki büyük sunağın Almanya'ya taşınmasındaki isimdi. Yani Anadolu'daki anıtsal eserlerin ne anlama geldiğini çok iyi bilen biriydi. İkili zirvede çalıştı, ölçtü, çizdi, yazıtları kopyaladı. Ve İstanbul'da biri bunu duydu. Osman Hamdi Bey. Osman Hamdi Bey'in bugün en çok bilinen işi Kaplumbağa Terbiyecisi tablosu. Tablo 2004 Aralık'ında bir müzayedede milyonlarca dolarlık rekor bir fiyata satıldı. Ama onun asıl işi buydu: Osmanlı topraklarındaki kazılar üzerinde söz sahibi olmak. O dönemde bu kazıların büyük bölümü yabancı ekiplerin elindeydi. Bulunan eserlerin önemli bir kısmı ülkeden çıkıyordu. Osman Hamdi Bey bu tabloyu değiştirmeye çalışan adamdı. Nemrut haberi ona ulaştığında verdiği tepki net oldu. Oraya Osmanlı'nın kendi ekibi gitmeliydi. Ve Almanlardan önce gitmeliydi. 1883'te İstanbul'daki müze adına görevlendirildi. Yanına heykeltıraş Özkan Efendi'yi aldı. İstanbul'dan bölgeye ulaşmak haftalar süren, malzemenin hayvan sırtında taşındığı zorlu bir yolculuktu. Ne asfalt vardı, ne motorlu araç, zirveye çıkan son yokuş ise yalnızca ayakla aşılabiliyordu. Yukarıda konaklamak da ayrı bir mesele. O yükseklikte gece sıcaklığı yazın bile hızla düşer, rüzgar durmaz, su yoktur. İkili orada çalıştı. Heykelleri ölçtüler, yazıtları kaydettiler, kabartmaların kalıplarını ve çizimlerini çıkardılar. Çalışma Le Tumulus'te Nemrut Dağ adlı kitaba dönüştü. Osmanlı'da yerli bir ekibin hazırladığı ilk önemli arkeolojik yayınlardan biri sayılır. Yani Türkiye'de arkeolojinin bir bilim olarak başlangıç noktası sayılan işlerden biri, bir müzenin depolarında değil, Adıyaman'da 2000 metrenin üzerinde kopmuş taş kafaların arasında atıldı. Sonra Nemrut uzun bir sessizliğe gömüldü. Bölge uzaktı, ulaşım zordu, dünya savaşlarla meşguldü. Zirvedeki tanrılar, Osman Hamdi Bey'in dönüşünden sonra onlarca yıl büyük ölçüde kendi hallerine bırakıldı.
Ta ki 1940'ların sonunda Amerikalı bir kadın o yokuşu çıkana kadar. Adı Teresa Goel'di. 1901 doğumluydu. Radcliffe'de okurken otoskleroz denen bir rahatsızlık nedeniyle işitme yetisini kaybetti. Bir arkeolog için bunun ne demek olduğunu düşünün. Kazı alanı gürültülü bir yerdir. İşçilerle konuşursunuz, uzaktan seslenirsiniz, arkanızdan gelen uyarıyı duymanız gerekir. Goel dudak okumayı öğrendi ve Nemrut'u 40'ların sonunda ilk kez gördüğünde hayatının geri kalanını orada geçirmeye karar verdi. Goel 50'ler ve 60'lar boyunca Nemrut'ta birkaç kazı sezonu yürüttü. Çalışmalarının bir bölümünü Komagene üzerine uzun yıllar araştırma yapmış Alman bilim insanı Friedrich Karl Dörner ile birlikte yürüttü. Nemrut'ta kazı yapmak, bilinen anlamda kazı yapmaya benzemiyor. Yukarıda çalışma sezonu çok kısa. Kar erken gelir, geç gider. Su yukarı taşınmak zorundadır. Ekipman yukarı taşınmak zorundadır. Yemek yukarı taşınmak zorundadır. Ve bir arkeolog için en can sıkıcı kısım şu: kazılacak toprak yok. Zirvede toprak yerine o kırma taş yığını var. Goel'in tek bir büyük hedefi vardı: mezar odasını bulmak. Antiochos'un bedeninin nereye konduğunu bulmak. Ve bunun için, o dönem için oldukça iddialı bir yönteme başvurdu. 1960'lı yıllarda jeofizik yöntemler ve sondajlarla tümülüsün altı taranmaya çalışıldı. Yani taş yığınını kazmadan altında bir boşluk, bir oda, bir koridor olup olmadığını anlamaya uğraştılar. Deldiler, ölçtüler, verileri okudular ve bulamadılar. Yapılan taramalar ve sondajlar mezar odasına dair ikna edici bir boşluk kanıtı vermedi. Goel 70'lerde Nemrut'a son kez gitti ve 85'te hayatını kaybetti. Ve şimdi bu hikayenin en acı kısmı geliyor. Bir arkeolog için asıl iş kazıdan sonra başlar. Bulguları yazmak, sınıflandırmak, yayımlamak. Kazı yapıp yayımlamazsanız o bilgi kaybolur. Goel'in Nemrut kazı raporu, o hayatını verdiği çalışmanın kayda geçmiş hali, ancak ölümünden 11 yıl sonra 96'da yayımlanabildi. Kendi kitabını hiç görmedi ve aradığı şeyi de hiç bulamadı. Nemrut Dağı'nda bugüne kadar yapılan hiçbir kazı, hiçbir tarama, hiçbir sondaj Antiochos'un mezarını ortaya çıkarmadı. Buna rağmen mezarın orada olduğu fikri terk edilmedi. Komagene üzerine ömrünü vermiş Dörner'in dayandığı kanıt, jeofizik veri değil, kralın kendi yazıtıydı. Antiochos o metinde bedeninin bu kutsal alana emanet edileceğini kendi ağzıyla açık açık yazdırıyor. Yani elimizde yapının sahibinin imzalı beyanı var. Sadece odayı bulamıyoruz. Ve o yaklaşık 50 metrelik taş yığınının en zalim tarafı da bu. Yığını kazmaya kalkarsanız hem içindekini bulamama riskiniz var, hem de zirvenin bugünkü halini kalıcı olarak bozma riskiniz var. Ben o yığının açılmasına karşıyım. Çünkü bir mezar odası bulunduğu gün Nemrut dünyanın en iyi korunmuş sorusu olmaktan çıkıp sıradan bir cevaba dönüşecek. Antiochos 2000 yıl sonra bile insanları durdurmayı başaran bir kilit tasarlamış. 1987'de Nemrut Dağı UNESCO Dünya Mirası listesine alındı. Artık oraya araçla belirli bir noktaya kadar çıkabiliyorsunuz. Son kısmı yine yürüyorsunuz. Ve yukarı çıkan insanların büyük bölümü aynı şeyi yapıyor. Gün doğumunu bekliyor. Işık doğu terasına vurduğunda o kopmuş kafalar birkaç dakikalığına canlanıyor gibi görünür. Taşın rengi değişir, gölgeler yüzlerde gezinir. Sonra güneş yükselir ve her şey yine gri taşa döner. Antiochos savaşı kazanamazdı. O yüzden zamanı kazanmaya çalıştı. Ordusuyla tarihe geçmesi mümkün değildi. Elindeki tek kaynak taş, işçi ve inattı. Kendi adını her heykelin altına tek tek kazıttı. Tören takvimini aya indirdi, doğum gününü gökyüzüne yazdırdı. Mezarını da kimsenin açamayacağı bir yığının altına gömdü. Bugün o dağa her yıl yüz binlerce ziyaretçinin geldiği belirtiliyor. Gün doğumunu bekliyor, fotoğraf çekiyor, aşağı iniyor. O Eylül sabahı doğu terasında benimle birlikte güneşi bekleyen 30 kadar kişi vardı.
Bu heykelleri kim diktirdi sorusuna Antiochos cevabını verebilen çıkmadı. İşin çelişkisi burada. Adam kendi adını ölümsüzleştirmek için 30 yılı aşan saltanatı boyunca süren bir proje yürüttü ve adı silindi. Ayakta kalan tek şey saklamayı başardığı boşluk oldu. Onu 2000 yıl boyunca gündemde tutan şey, taşa kazıdığı iddia değil, 50 metrenin altında bulamadığımız oda. Yani plan yarım işledi. Tanrı olma iddiası kimsenin aklında kalmadı. Ama açılamayan kasa hala insanları 2000 metrenin üzerine tırmandırıyor. Zirvede duran şey bir kralın adı değil, yaklaşık 50 metrelik bir taş yığını ve altında 2000 yıldır kimsenin görmediği bir oda. Antiochos'un kazandığı tek şey de bu. Kendisi unutuldu, kilidi tutuyor